Evlerin, yolların ve o güvendiğimiz bütün demir duvarların bir anda sulara teslim olması, göklerin bize "Senin hiçbir gücün yok." deme şeklidir. Ekranlara bakıyorsun. Yenilmez sandığın o devasa yapıların, yıllarca kan ter içinde biriktirilen eşyaların, o çok güvendiğin betonların saniyeler içinde akıp gidişini dehşetle izliyorsun. Kendi hayatına dönüp bakıyorsun sonra. Kurduğun planlara, yarına dair yaptığın hesaplara, kendini güvenceye almak için ördüğün o görünmez duvarlara. Ve göğsünün tam ortasına dondurucu bir gerçek oturuyor. Kontrol sende değil. Hiçbir zamanda sende olmadı. Şu an içine titreten şey sadece doğanın o devasa gücü değil. Şu an seni asıl sarsan şey, yıllardır omuzlarında taşıdığın "ben yaparım, ben korurum, ben hallederim" diyen o gizli kibrinin, o sahte güven hissinin bir anda yıkıma uğramasıdır. Derin bir nefes al. Çünkü bugün o suların alıp götürdüğü şeyin ardından sana kalan o muazzam gerçeği, o dondurucu ilahi şifreyi konuşacağız. Biz modern çağın insanları kendimize acımasız bir yalan söyledik. Tabiatı yendiğimizi, hayatı dize getirdiğimizi sandık. Çelikten köprüler, betondan kaleler yaptık. Sigortalarla, banka hesaplarıyla, 10 yıllık kariyer planlarıyla geleceğimizi garanti altına aldığımıza inandık. Zannettik ki hayat bir direksiyon ve o direksiyon bizim ellerimizde. Her şeyi kontrol edebileceğimiz yanılgısına o kadar derin bir şekilde inandık ki, bu inanç bizi içten içe zehirledi. Kendi küçüklüğümüzü, misafirliğimizi unuttuk. Ve sonra bir gün, o hiç beklemediğimiz anda tabiat uyanır. Bir su damlası birleşir, bir sel olur. Bir rüzgar birleşir, fırtına olur. Saniyeler içinde o çok güvendiğin düzen, o 10 yıllık plan, o geçilmez sandığın duvarlar bir yaprak gibi savrulup gider. İzlediğin o yıkım manzaraları karşısında için titriyor değil mi? Haber kanalları felaket ve kaos satıyor. Sana sürekli dünyanın ne kadar korkunç bir yer olduğunu bağırıyorlar. Ama dur, gürültüyü sustur ve o suyun asıl neyi yıktığına iyi bak. O suların yıktığı şey betonlar veya yollar değildi kardeşim. O suların yıktığı şey modern insanın o koca kibridir. Senin ve benim içimizdeki o sahte kontrol kalesidir. İmam Gazali, 1000 yıl öncesinden, bugün senin ekranlarda izleyip dehşete düştüğün o manzaranın ardındaki asıl hastalığı tek bir kelimeyle özetler. Taalluk. Yani fani olana, geçici olana körü körüne bağlanmak. İmam Gazali der ki, insan kalbi sonsuzluğa programlanmıştır. Bir şeye tutunmak, oradan güç almak zorundadır. Fakat sen o sonsuz ve sarsılmaz kayaya tutunmak yerine her an kırılmaya mahkum olan çürük dallara tutundun. Sen eşyaya tutundun, betona tutundun, kendi aklına, kendi planlarına tutundun. Ve o çürük dal kırıldığında, o betonlar suya kapıldığında sen de onlarla birlikte yıkıldığını sandın. Hastalık suyun taşması değildir. Hastalık, kalbinin o suya kapılacak kadar fani şeylere bağlanmış olmasıdır. Evler, arabalar, bankadaki paralar, hatta çok güvendiğin o insanlar, bunların hepsi birer emanetti. Ama sen emaneti mülk edindin. Sen misafir olduğun bu handa kendini ev sahibi sandın. Kaybetme korkusuyla uykularının kaçmasının, her afette nefesinin kesilmesinin tek sebebi budur. Çünkü sen varlığını o geçici nesnelere eşitledin. Onlar gidince sen de yok olacağını zannediyorsun. Şimdi etrafındaki o felaket tellallarının "bu bir gazaptır, bu bir cezadır" diye bağıran o sığ kalabalıkların sesini kıs. Bu bir ceza değildir. Bu bir ilahi bir intikam operasyonu hiç değildir. Allah, kullarından intikam almak için pusuda bekleyen bir güç değildir. O, Rahman ve Rahim'dir.
Peki öyleyse bu gördüğümüz nedir? Bu, uykusu çok ağırlaşmış bir insanlığın, şefkatle ama sarsılarak uyandırılmasıdır. Sana merhamet eden bir elin, senin ateşe doğru yürüdüğünü gördüğünde, seni omuzlarından tutup sertçe geriye çekmesidir. O an canın yanar. O sarsıntı seni korkutur. Ama o, seni uçurumdan kurtarmıştır. Afetler, Allah'ın bize mülkün asıl sahibini hatırlatma şeklidir. Biz kontrolü elimizde sandıkça, kendi planlarımızın içinde boğuldukça, Allah o sahte güven duvarlarımızı yıkarak bize asıl sığınağı gösterir. Sular her şeyi alıp götürdüğünde geriye sadece hiçbir suyun, hiçbir rüzgarın silemeyeceği o tek hakikat kalır. Ondan geldik ve ancak ona döneceğiz. Bu bir felaket değil, bu bir kimlik iadesidir. Ruhunun asıl vatanını sana hatırlatan o sarsıcı uyanış zilidir. Omuzlarındaki o kontrol etme yükünü hisset şimdi. Nasıl da kasılmışsın. Nasıl da her şeyi bir arada tutmak için yorulmuşsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? İmam Gazali'nin o eşsiz hikmet deryasından o sarsıcı sözü kalbine yaz. Kendi planına güvenmek belirsizliktir. Yaratıcının planına güvenmekse mutlak kesinliktir. Sen aklınla, o daracık beşeri görüşünle 10 yıl sonrasını planladığını sanıyorsun ama o plan saniyeler içinde suya düşüyor. Çünkü senin planın çürüktür. Senin planın acizdir. Oysa teslimiyet, kontrolü tamamen ona devretmektir. Tasavvuf ehli buna tevfiz der. Yani ipleri sahibine iade etmek. Ben halledemiyorum, ben göremiyorum, ben yoruldum. Sen yap, sen yönet demenin o muazzam, o tarifsiz hafifliğidir teslimiyet. İnsanlar kontrolü bırakmayı bir yenilgi sanar. Beyaz bayrak çekmek, pes etmek zanneder. Hayır kardeşim, kontrolü bırakmak yenilmek değil, kainatın en büyük gücüne yaslanmaktır. Küçük bir çocuk düşün. Babasının sırtında uyuyakalmış. Baba o çocuğu uçurum kenarlarından da geçirse, fırtınalı yollardan da yürütse, o çocuk uyanıp paniklemez. Neden biliyor musun? Çünkü bilir ki, babam beni tutuyor. İşte teslimiyet makamına ulaşmış bir insanın hissi tam olarak budur. Dışarıda nehirler taşsa, evler yıkılsa, yollar kapansa da o insan içten içe bilir. Allah beni tutuyor, ben düşmem. Şimdi o devasa teslimiyet anını, o kayaya nasıl tutunulacağını sana tarihin en büyük sahnesiyle anlatayım. Hazreti İbrahim aleyhisselamı düşün. Mancınığa konulmuş. Karşısında göklere yükselen dağ gibi bir ateş var. En büyük yıkım, en büyük afet tam karşısında kükrüyor. Bedeni bağlanmış, hiçbir fiziksel gücü kalmamış. Kontrol tamamen sıfır. Tam ateşe fırlatılacağı o saniyede göklerin en güçlü meleği Cebrail yanına gelir. "Ey İbrahim, bir ihtiyacın var mı? Sana yardım edeyim mi?" diye sorar. Dünyevi aklın en çok yardıma ihtiyaç duyduğu o anda İbrahim aleyhisselam o fırtınanın, o ateşin sahibine öylesine yaslanmıştı ki tarihin o en asil cevabını verdi. "Senden değil, ondan isterim." İşte teslimiyet budur. O sebeplere tutunmadı. Cebrail'e, rüzgara, suya sığınmadı. O doğrudan sebeplerin sahibine, o sarsılmaz kayaya tutundu. Ve o kayaya tutunduğu an ateş serin ve selamet oldu. Görüyorsun değil mi? Dışarıda kopan o devasa fırtınalar, o suların yıktığı şehirler, aslında senin kendi içinde yaşadığın kaygıların sadece daha büyük bir yansıması. Sen de hayatında kendi sellerini yaşıyorsun. İlişkilerin çöküyor, işin bozuluyor, planların suya düşüyor. Ama
İmam Gazali'nin o sarsıcı gerçeğini hatırla. Sen fırtınadan korkmuyorsun. Sen tutunduğun o çürük dalın kırılmasından korkuyorsun. Bırak kırılsın. Bırak o sahte duvarlar yıkılsın. Bırak o mülk, o eşya, o geçici olan ne varsa suyun akışına karışsın. Çünkü onlar yıkılmadan sen o arkandaki devasa, sarsılmaz kayayı göremeyeceksin. Onlar aradan çekilmeden sen sadece Allah'a ait olmanın o muazzam hürriyetini tadamayacaksın. Her yıkım, o çürük dalları bırakman için sana gönderilmiş ilahi bir davetiyedir. Artık kendi aklınla, kendi hırsınla, kendi korkularınla hayatı kontrol etmeye çalışmayı bırak. Suyun akışına direnme, rüzgarın önüne geçme. Sen sadece bir yolcusun. Ev sahibi gibi davranmayı, her çatlağı sıvayıp o yıkılacak evi sonsuzlaştırmaya çalışmayı terk et. Senin evin burası değil. Senin asıl evin o sükûnet yurdunda. Bugün ekranlarda gördüğün o afetlere, o çöküşlere korkuyla değil, ibretle ve derin bir uyanışla bakma günüdür. Eğer bugün bu kelimeler senin içindeki o karanlık odaya bir ışık gibi sızdıysa, eğer o sahte güven duvarların yıkıldı ve yerini o ilahi teslimiyete bıraktıysa, sadece aşağıya in ve şu tek kelimeyi yaz. Yaslandım. Çürük dallara değil, betonlara değil, kendi planlarıma değil, yalnızca beni yaratan, beni fırtınada asla bırakmayacak olan o sarsılmaz kayaya yaslandım. Allah, kalbini korkunun karanlığından teslimiyetin o aydınlık okyanusuna çıkarsın.